Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün elma mevsimi geldiğinde sıklıkla yapmış olduğum muhteşem bir kek tarifi paylaştım. Üstelik hiç yağ kullanmadan yapıyorum bu keki ve inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Ve yapımı da çok basit. Sadece bir defa tadına bakmanız yeterlidir. Tadına baktıktan sonra eminim yıldız tarifiniz olacaktır. Her zaman yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacaktır. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bu arada vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Bu nedenle gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz bu arada. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 1 kilogram elma kullanacağım. Elmaların kabuklarını soyduktan sonra bu şekilde rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Toplamda yarım su bardağı ceviz kullandım. Cevizleri bu şekilde bir bıçak yardımıyla doğruyorum. Rendelemiş olduğum elmaları hemen bir tencereye aldım ve yüksek ateşte ortalama 5 dakika boyunca kavuracağım. 5 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi birazcık suyu çekildi, yüksek ateşteydi. Şimdi hemen yarım su bardağından birazcık fazla toz şeker ilavesi yaptım ve karıştırıyorum. Ortalama 5 veya 10 dakika boyunca da kavuracağım. Ancak şu anda yüksek ateşte olmasına gerek yoktur. Kısık ile orta ateş olması yeterlidir. Elmaların şekerlerini ilave ettikten sonra ortalama 8 dakika boyunca kavurdum ama sıklıkla da karıştırdım. Ardından hemen başka bir kaseye alıyorum. Bu çok önemlidir. Birazcık soğuduktan sonra ceviz ve bir çay kaşığı kadar da tarçın ilavesi yaptım. Artık damak zevkinize göre tarçın miktarını da arttırabilirsiniz. Eğer tavada kalmış olsaydı elmalar sulanacaktı. O yüzden de hemen başka bir kaseye aldım. Bu çok önemlidir. Şimdi hemen karıştırıyorum ve tamamen soğumasını bekleyeceğim. Elmalar artık soğudu. Ben de hemen şimdi hızlı bir şekilde kekleri hazırlamaya başlıyorum. Bir kaseye 3 tane yumurta ilavesi yaptım ve yarım su bardağından birazcık fazla, bir parmak fazla da toz şeker ilavesi yaptım. Önce düşük devirde, ardından da yüksek devirde yaklaşık olarak 5 dakika veya 6 dakika boyunca güzelce çırptım ve görmüş olduğunuz gibi yumurta, şeker bu şekilde krema kıvamına geldi. Ardından yarım su bardağı ılık süt ve 1,5 su bardağı da un ilavesi yaptım. Karışımını sağladıktan sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilavesi yaptım.
Fırın tepsisine hemen bir tane yağlı kağıt serdim ve ardından da hazırlamış olduğum elmalı iç harcı bu şekilde tepsiye sereceğim. Ama lütfen tamamı aynı eşit miktarda düzgün olması gerekiyor. Gerekirse bu işlemi böyle bir spatula yerine ellerinizle tıpışlayarak da kolaylıkla yapabileceksiniz. Gerçekten de çok lezzetli bir kek olacak. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Benim her zaman yapmış olduğum keklerden bir tanesidir. Hatta denenmiş bir tarifimdir. Bu nedenle güvenle yapabilirsiniz. Hemen kenarlarını da bu şekilde hamur kartıyla da düzgünlük sağlıyorum. Eğer hamur kartınız yoksa tabii ki de bunu bir bıçakla veya bir kaşıkla da sağlayabilirsiniz. Elmalı iç harcını görmüş olduğunuz gibi tepsiye düzgün bir şekilde serdim ve hemen ardından da hazırlamış olduğum kek hamurunu üstüne sereceğim. Hepsinin her tarafının eşit olması tabii ki de çok önemlidir. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi kek hamurunu bu şekilde yayarken lütfen elmalarla hamur temas etmesin, karışmasın birbirine. O yüzden de görmüş olduğunuz gibi yüzeyinden çok narin bir şekilde tepsiye yayılmasını sağlıyorum. Burası çok önemlidir. Yani elmalara değdirmemeye çalışıyorum. Öncelikle hazırlamış olduğum elmalı iç harcını ardından da kek hamurunu bu şekilde serdim. Lütfen bu sıralamayı unutmayalım. Bazı izleyicilerim hata yaptı. Daha önce bu tarifimi yayınlamıştım. Yani öncelikle altına kek hamurunu, üstüne de elmalı iç harcını yerleştirdiler unuttukları için. O yüzden lütfen siz dikkat edin. Gerçekten de sonuca değecek çok mükemmel bir kek olacak. Sizlere garantisini veriyorum. Evet, artık kek hamurunu da güzel bir şekilde serdim. Birazcık tepsiye de vuruyorum ki yine eşit bir şekilde dağılsın diye. Şimdi ben bu tepsiyi fırına veriyorum. 175 derecelik fırın ayarında 35 dakikanın içerisinde pişecektir. Ve artık keki fırından çıkarttım. 175 derecelik fırın ayarında toplamda 35 dakika boyunca kaldı ama lütfen kontrollü olalım. Kolay bir şekilde ters çevireceğim biraz sonra. Kolay bir şekilde ters çevrilsin diye hemen şöyle kenarlarından üzerine bir tane yağlı kağıt serdim. Ve şimdi hemen dikkatli bir şekilde bu tepsiyi ters çevireceğim. Ters çevirdikten sonra şimdi hemen katlama işlemine başlıyorum. Hemen narin bir şekilde birazcık katladım ve üzerindeki yağlı kağıdı da hafifçe çekiyorum. Buradaki en önemli püf noktası, sararken lütfen büyük sarmayalım. Ne kadar çok küçük başlarsak eğer sarmaya, yani işte burası, burayı mümkün olduğu kadar küçük tutalım, sıkı tutalım. Ardından da sarma işlemine devam edelim. Üzerindeki kağıdı da alabilirsiniz yine narin bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi sarma işlemini yaparken kesinlikle patlama çatlama olmuyor. Hemen yavaşça sardım. Gerçekten de burayı yapmak çok keyifli. Hiçbir şekilde sizi zorlamayacaktır. İçinde yağ olmamasına rağmen görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde çatlama patlama olmadı. Ve kekin tamamen soğumasını bekledim. Burası çok önemlidir. Kesmeden önce mutlaka soğumasını beklememiz gerekiyor. Soğuduktan sonra hemen bu şekilde pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Sıcakken kesinlikle pudra şekeri üzerine dökmeyi şimdi hemen kesip detaylı bir şekilde içini sizlere göstermek istiyorum. Ve hemen şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir görüntüsü var. Görüntü zaten her şeyi ifade ediyor. İçinde yağ olmamasına rağmen hiçbir şekilde kırılma ve çatlama olmadı. Yumuşacık oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Zaten iç harcı çok lezzetli. Kek de çok lezzetli. Elmalarla buluşunca lezzeti ikiye katlanmış oldu. Lütfen deneyin. Eminim misafirlerinize çok beğenecek. Benim her zaman yapmış olduğum tariflerden bir tanesidir. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım.
Tadına baktım. Yine her zaman olduğu gibi muhteşem olmuş. İçi çok lezzetli, keki çok lezzetli. İkisi de buluşunca ortaya muhteşem bir lezzet çıktı. Yıllardan beri yapmış olduğum tariflerden bir tanesidir. Bu nedenle bu kek tarifini gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. Ve böylelikle ben de bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu kek tarifini beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.